Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lokantaların sır gibi sakladığı tavuklu pilav tarifini vereceğim sizlere. Yapımı da o kadar lezzetli ki bu tavuklu pilavı yaptıktan sonra pirinciniz tane tane olacak. O tavuk suyunun lezzeti pirinç pilavında bulacaksınız. Ve artık hep tavuklu pilavı evinizde yapacaksınız. Şöyle hemen bir kaşık da alıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Olmazsa olmazı tabii ki biberim. Efsane oldu. Bakın pirinçlerime tane tane. Bu mükemmel pilavı yapmak istiyorsanız önce beğenmeyi lütfen unutmayın. Yukarıdan bir saniyenizi ayırıp beni takip edin. Her gün pratik tariflerle de karşınızdayım. Kolay, anlatımlı bir şekilde. Hadi başlayalım. Arkadaşlar lezzetli bir tavuk suyu elde etmek için bazı malzemeler kullanacağım ben. Şimdi öncelikli olarak bir adet havucum var. Bunu böyle geniş kare kare keseceğim. Tencereme alacağım. Şimdi lezzetli bir tavuk suyu elde etmek istiyorum. Bunun için bazı malzemeler kullanacağım. Öncelikli olarak ben 4 adet but kullanacağım arkadaşlar. Lezita'nın tavuk butunu aldım. Farklı but da alabilirsiniz. Kalçalı but almamdaki sebep hem kemiğiyle hem de tavuk etiyle müthiş bir lezzet versin istiyorum tavuk suyuna. Tavuklarımı da güzelce bakın yıkadım. Yıkadıktan sonra da şu arka kısımlarını kestim. Tencereme aldım. Bir adet de havucumun kabuklarını rendeledim. İçerisine şöyle gelişi güzel kesip koydum. Güzelce yıkadım. Arka kısımlarını kestim. Tencereme aldım. Bir adet de havuç kestim. İçerisine koydum. Bunlar çünkü büyük bir lezzet verecek. 2 adet de defne yaprağı atıyorum içerisine. Bir adet de soğanı 4'e böldüm. İçerisine koyuyorum. Şimdi isteğe bağlı olarak 2 diş de sarımsak ilave edebilirsiniz. İsterseniz koymayabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben biraz fazla yapacağım pilav ama 2 tane buttan da yapabilirsiniz. Aynı malzemeleri koyarak haşlayabilirsiniz yine. Ayrıca karabiber, tane karabiber ilave edeceğim ben. 3 adet de tane karabiber ilave ediyorum. Şimdi 2,5 litre de su ilave ediyorum. Şimdi bu ilk litresi. İkinci litreyi koyuyorum. Bu da son yarım litre. Şimdi arkadaşlar ocağıma aldım. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte 1,5 saat bunun güzelce pişmesini bekleyeceğim. Kısık ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe almanız önemli. Çünkü yavaş yavaş pişerse çok daha güzel bir lezzet verecek. Ayrıca koymuş olduğum defne yaprağı, soğan, sarımsak, havuç, bunların hepsi, tane karabiber, bunların hepsi tavuk suyunu daha lezzetli hale getirmek için de arkadaşlar. Kereviz sapı da koyabilirsiniz ek olarak eğer isterseniz tabi. Ya da istemediğiniz malzeme varsa koymaya da bilirsiniz. Benim buradaki amacım tavuk suyuna büyük bir lezzet vermek. Şimdi kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Kısık ateşte 1,5 saat güzelce tavuklarımın haşlanmasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıra pirincime geldi. Ben burada Duru baldo pirinci kullanıyorum. Gayet memnunum. Ama siz istediğiniz pirinci de kullanabilirsiniz ama baldo pirinç olursa, farklı markada olsa iyi olur. Şimdi 4 su bardağı pirincimi, şimdi 4 su bardağı pirincimi arkadaşlar ayarlayacağım. Şöyle sizin yanınızda. Normalde normal ölçüm de var da sizin görmeniz açısından. Şöyle. Tamam. Toplam 4 su bardağı pirincimi kabıma alacağım. Çünkü bunu biraz sudan geçireceğim ki nişastası çıksın diye. Toplam 4 su bardağı pirincimi koydum. Şimdi bazen yorumlarda yazıyorlar her ufak detaya bile. Tahtanın üzerine düşen pirinçleri de içine koydum. Size sormadan ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın pirincimi suyun içerisine koydum. Bakın beyaz olarak nişastası çıkıyor. 3 defa bunu sudan bu şekilde geçireceğim. Bu da 3. sefer.
fazla olan nişastasını pirincimizin almış olduk. Arkadaşlar şu anda tavuklarım haşlandı. Kısık ateşte tam 1,5 saat haşladım. Çatalla da kontrol ettim. Zaten artık kemiklerle tavuklar ayrıldı. Ya da bu da çok güzel bir şekilde haşlandığını gösteriyor. Şimdi ben bunu ocağımdan alacağım. Artık pilavımı da yapmaya başlayacağım. Tavuklarımı içerisinden çıkartacağım. Didikleyeceğim. Ardından da pilavımızı yapacağız. Şimdi tavuk butlarımı çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavukların derilerinde ben alıyorum. Şimdi bunu güzelce didikleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sıra geldi pilavımızı yapmaya. 4 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum içerisine. Tabii ben 4 buttan pilav yapacağım için arkadaşlar 4 su bardağı pirinçten ona göre malzeme koyuyorum. Eğer bunun yarısını yapacaksanız da yarı malzeme de koyabilirsiniz. Açıklamada zaten onu yazarım. Şimdi tereyağlarım erisin. Şimdi tereyağım eridi arkadaşlar. Pirincimi de yıkamış olduğum pirincimi de içerisine koyuyorum. Şöyle pirincimizi güzel bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar bunu güzelce kavuracağız. Yalnız burada bir püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar size. Bir tutam kadar tuz ilave edeceğiz. Bakın şöyle bir tutam tuz ilave ettik. Bunu ilave etmemdeki amaç pirinçleriniz kavrulurken kırılmasın diye. Bir de pirinçlerinizi böyle aynı yöne doğru kavurursanız sürekli rengini daha güzel verecektir. Şimdi 7-8 dakika kadar pirinçlerimi bu şekilde kavuracağım. Evet şimdi arkadaşlar pirinçlerimi güzel bir şekilde kavurdum. Şu anda tam 7 dakika oldu. Şöyle. Bu aşamalar püf noktalar ama önemli. Şimdi 4 su bardağı pirinç koyduğum için 6 su bardağı tavuk suyu ekleyeceğim içerisine. Her bir bardak pirince 1,5 su bardağı tavuk suyu ekleyeceğim. Eğer tavuk suyunuz yoksa sıcak su da ekleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 5 bardak. Bu da 6. bardağımız. Bir de daha güzel lezzet versin diye bir adet defne yaprağı da burada içerisine koyacağım. Şimdi şöyle bir kez bir karıştıralım. Tavuk suyum da kaynar olduğu için şimdi kısık ateşe alacağım. Kapağını örteceğim. Kısık ateşte güzelce pirinçlerimin tavuk suyunu çekmesini bekleyeceğim. Ocağımın altı kısık. Pirinçlerimizi çekene kadar bekleyeceğiz. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz da atıyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Pirinçlerimin tavuk suyunu iyice çekmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar tam 20 dakika oldu. Bakın kapağı açıyorum. Pirinçler gördüğünüz gibi suyunu da iyice çekti. Şöyle bir boşluk yaratın. Bakın burada su var mı? Su yok. Bu anda yani pirincinizin suyunu iyice çektiğini anlamış oluyorsunuz. Şimdi ocağımı da kapattım. Şöyle arkadaşlar şöyle bir karıştıralım. Şimdi demlenmeye de bırakacağız çünkü pilavımızı. Evet şöyle. Bakın görüyorsunuz tane tane. Tane tane oldu. Şimdi kapağımı da kapatıyorum. Yani tane tane pirinç pilavı yapmak istiyorsanız arkadaşlar tavuksuz bile olsa bu tarifi uygulamanız yeterli. Şimdi bu arada arkadaşlar demlendirmeden önce tavuklarımı da bakın didikledim. Bunu da şöyle kenarına da almak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bolca, bol bol böyle bakın. Tavuk etimizi aldık.
Kapağımı kapattım. Şimdi bir örtü koyuyorum üzerine. Güzelce arkadaşlar bir 10-15 dakika güzelce demlenmesini bekleyeceğiz. 15 dakika pilavımızı demlendirdik. 15 dakika yeterli oluyor. Daha önceki yaptığımız tecrübelerde de. Şimdi sunumumuzu da yapacağız. Bakın pilavımızı. Şimdi arkadaşlar bir sunum yapacağız. Lezzetine de bakacağız. Zaten mis gibi de koktu. Bu tarifte bu tavuğu, bakın tavuğu en alta koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi pirincimizi de üzerine koyacağız. Tane tane oldu bakın pirincimizde. Pirinç pilavımız muhteşem oldu. Hem kokusuyla da efsane. Böyle lokantaların sır gibi sakladığı tavuklu pilavı artık evinizde de yiyebileceksiniz. Şimdi sunum tabağımızı alacağız. Onu da bakın gösterelim. Şöyle tutuyorum ben de tabağı. Evet. İşte burada. Şimdi üstüne arkadaşlar seviyorsanız karabiber de böyle ilave edebilirsiniz. Üstüne seviyorsanız böyle karabiber de ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi efsane sokak pilavcılarının sokak pilavının lezzetini, lokantalarda yediğiniz tavuklu pilavın çok daha lezzetlisini artık evinizde çok kolay, pratik bir şekilde yapabileceksiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Pilavımız da bakın tane tane oldu. Fragmanda zaten tadına, lezzetine de baktık, sunumunu yaptık. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir saniyenizi ayırıp yukarıdan takip etmeyi de unutmayın. Her gün pratik tariflerle karşınızdayız. Hepinize afiyet olsun.